Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir model çıkartacağız. Bebe yünü kullanıyorum. Şişlerim 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli bir model. İlmek sayısını da hemen söyleyeyim. Bu modelde ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 2. Şöyle 8, 8, sonuna 2 ilmek ekleyeceğiz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesme işlemi yapmak için. İkisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Buraya kadar bir model. Yine 4 ilmek düz. 4 ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. İkisini bir düz olarak kestim. Devamında bir artırma yaptım. Sıra sonunda 2 düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmayacağız. İlmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şimdi yine kesme işlemi yapacağız. Ben şöyle sol taraftan girip alamadığım için onda zorlanıyorum arkadaşlar. Şu şekilde yerlerini değiştiriyorum ve ikisini bir alarak sağa doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Şu orta boşlukta 6 ilmek düz öreceğiz. Diğer sıralarda da aynı olacak. Geldim kesme işlemine. 2 ilmeğimizi yerlerini değiştirerek sağa doğru kestim. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıra sonunda 1, 2, 3 ilmekle düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Burada yapacağımız işlem yine ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Şöyle hızlı örüyorum çünkü farklı bir işlem yapmıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Beşinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 ilmek düz ördüm şimdi. Kenar ilmeğinden sonra geldik kesme işlemine. Buradaki 2 ilmeğimin yine yerini değiştiriyorum ve düz örerek sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Arada 6 ilmek düz, 6 ilmek düz ördüm. Yine kesme işlemi.
Daha sonra bir artırma. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 4 ilmek düz, daha sonra kenar ilmeği. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Bütün sıralarda, yani arka yüzünde ters örüyoruz. Ön yüzünde şekillendirme yapılacak. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi kesiyorum yine. İlmeklerin yerini değiştirdim ve düz örerek kestim. Devamında bir artırma yaptım. 6 ilmek düz. Altı ilmek düzden sonra yine şu 2 ilmeğimizi keseceğiz. Sağa doğru keselim. Tek ilmeğe düşürdük. Daha sonra bir artırma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sekizinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dokuzuncu sıra ön yüzündeyim. Şimdi kesme işlemini sağa doğru yapmıştık. Bir sonraki sırada da sola doğru kesmeye başlayacağız. Yani bu sırada başlayacağız, pardon. 9. sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 1, 2 ilmek düz ördüm. Geldim bakın şuradaki ajurlu kısma. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Şu şekilde. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle tellendirmeden alalım. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. 10. sıradayız. Modelimiz 16 sıradan oluşmakta. Evet, sıramı tamamladım. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim.
6 ilmek düz, 6 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Sıra sonunda 2 düz, pardon 3 düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 11. sıramızı tamamladık. 12. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 13. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Arada 6 ilmek düz. Daha sonra bir artırma, 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Sıra sonunda 2 düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 14. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 15. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi kestim. Arada 6 ilmek düz. Altı ilmek düz. Daha sonra bir artırma. 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Sıra sonunda bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. 16. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sırayı tamamladıktan sonra birinci sırayı tekrar kuralım beraber. Ondan sonrası zaten videodan da izleyerek yapabilirsiniz. Yani birinci sırada zorlananlar olur. Onu da beraber kuralım yine. Evet, bakın modeli bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek. Birinci sırayı da beraber tekrar kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Şöyle ipimi tellendirmeden alayım. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Sağa doğru kesme işlemi yapacağım için ben bu 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne. Daha sonra düz örerek kestim sağa doğru. Bir ilmek artırma yaptım. Arada 6 ilmek düz. Altı ilmek düz ördüm. Daha sonra önce kesme işlemi yapıyoruz. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Birinci sırayı tekrar kurmuş olduk. Buradaki birinci sırayı kurduk beraber. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model oldukça güzel ve kolay bir model.
Sadece şu kesme yönlerine dikkat edeceksiniz. O kadar. Bir de başka bir renkle ördüm. Bakın bu da modelin ilerlemiş hali. Şöyle bırakayım. Model böyle. Bu renge de bence yakıştı. Sarıda da kendini gösterdi. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Sizce hangi renge daha çok yakıştı? Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel ve gösterişli, ajurlu bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.